Lezzet Penceresinden merhaba. Size harika bir tarhana çorbası tarifim var. Eğer tarhananın klasik tadından biraz uzaklaşmak istiyorsanız meyaneli bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle 2 su bardağı yoğurdu karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı un ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ve bir yumurta ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde karıştıracağım. Pürüzsüz kıvam alması çok önemli. Buna dikkat ederek karıştırmaya devam ediyorum. Evet, şu an istediğim kıvamda. Hadi tarhanamızı kaynatalım. 2 su bardağı tarhanayı büyükçe bir tencereye koyuyorum. Büyükçe tencere olması önemli çünkü tarhana piştikçe kabaracak. Tarhananın ölçüsü benim tarhanama göre 1 su bardağına 1 litre şeklinde. Ama siz kendi tarhananızın miktarına, durumuna göre su oranını değiştirebilirsiniz. Çünkü her tarhananın yoğunluğu birbirinden farklı oluyor. Tarhanamı ocağa aldım. Şöyle karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Sürekli karıştırmamız önemli. Çünkü tarhana dibine en çabuk tutan çorbalardan bir tanesi. Evet, rengi döndü. Şimdi bu aşamada üzerine meyaneyi ekleyebilirim. Meyaneyi yavaş yavaş ve karıştırarak ekliyorum. İçinde yoğurt olduğu için bir anda dökmemiz bir ihtimal kesilmeye sebep olabilir. Bu şekilde yavaş yavaş çorbaya ekledim. Şimdi üzerine 2 su bardağı da su ekliyorum. Su oda sıcaklığında veya soğuk olabilir. Kaynama bu şekilde oluyor. Şu anda çorbamız kaynıyor. Fokurdama veya göz göz olma olmuyor. Dışarıdan içeri doğru bir akım şeklinde oluyor. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve bir diş de sarımsak rendesi ekliyorum. Bunları şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımı kapatıyorum. Sarımsağı ekledikten sonra fazla pişirmek sarımsağın aromasının kaybolmasına sebep oluyor. Ben size şöyle kıvamını göstereyim. Kesinlikle kesilme yok. Harika bir kıvamda. Şimdi sırada sos var. Hadi sosumuzu yapalım. 1 yemek kaşığı tereyağını tavama alıyorum. Kokusu çıkana kadar tereyağını pişireceğim. Evet, tereyağım şu anda mutfağa sardı. Kokular geliyor mis gibi. Bu aşamada üzerine 1 tatlı kaşığı nane ve yarım çay kaşığı toz biber ekliyorum. Baharatları şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağı kapatacağım. Çünkü baharatların fazla pişmesi aromalarının, kokularının kaybolmalarına sebep oluyor. Evet, ocağı söndürdüm ve sosumu çorbama ekledim. Harika görünüyor. Kokusunu anlatmam mümkün değil. Mis gibi kokuyor. Tadı da harika. Şöyle ben size servis tabağındaki halini de göstereyim.
Misafirlerinize, kendinize her zaman yapabileceğiniz nefis bir çorba. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.